Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Poligonda atış yapabilmemiz için gong hedef yapmak istedik. İnternetten fiyatlarına baktığımızda 5 ila 10 milyar arası fiyat verdi. Biz de gereksiz bir maliyet gördük. Kendi çapımızda tasarlamaya çalıştık. Size maliyetleriyle beraber anlatacağız. Öncelikle hurdacıdan şöyle 1 milim saç aldık, çelik. Bunun maliyeti 150 liraya aldık. Onun haricinde profillerimiz bunlar 30'a 30 bir boy profil gidiyor tam. Tam bir boy profili gidiyor. 1.20 boyu. Ortası da 1.20. Diğer ayaklarda hepsi 1.20. Bunlar da 40'a 40. Hepsi portatif. Geçmeli. İstediğiniz zaman söküp aracınıza koyup istediğiniz yere götürüp atış güvenliği olan tabii ki de. Hedefimizi kurup atış yapabiliriz. Şimdi boyayacağız. Boyadıktan sonra tekrar devam ederiz videoya. Evet arkadaşlar, boyamızı da bitirdik. Tamamladık. Böyle bir bakalım öncelikle. Ayrıntılı bir çekelim. Gayet de güzel bir sonuç ortaya çıktı. Maliyetlerine gelecek olursak arkadaşlar, şimdi tam bir boy profili gidiyor demiştim. 30'a 30. Bir boy profili 350 TL. Konku 150 liraya hurdacıdan aldık. 500 TL. Boyaları da sayarsanız keyfi 300 lirada 3 renk boyamız tuttu. 800 liraya hallettik. Arkadaşlar, poligonumuza geldik. Size hem kurulumu hem de atış testini hep birlikte yapacağız. Öncelikle şu köşe malzemelerini bir şöyle gösterelim. Bunlar 40'a 40 profil dediğimiz bu şekilde. Kurulumunu yapalım hep beraber. Gayet basit, çok hızlı bir şekilde. Videoyu izlerken kaç saniyede kurduğumuza bakabilirsiniz. İstediğiniz zaman söküp her yere, arabanıza, bagajınıza, her yere sığabilecek bir şekilde. Testimize başlıyoruz. Devam. Arkadaşlar, bu arada yaptığımız şeyi gören çevremizdeki insanlar işte bize internette bunlar Hardox çelik kullanıldığı için bu kadar pahalı olduğunu söylediler. Zaten bizim amacımız Hardox kullanmadan ve en düşük maliyetli neyse onu yapabilmek için böyle bir şey yaptık. Hep beraber izleyip göreceğiz, Hardox kadar dayanıklı mı değil mi? Ki bir de şöyle bir şey var. Biz bunu zaten ticari amaçla yapmıyoruz arkadaşlar. Yani kendi atışlarımızda kullanabilmek için en düşük maliyetli, en indirgenebilir neyse onu yapmaya çalıştık. Birazdan atış testimizde hep beraber izleyip göreceğiz. Bu arada yani Hardox veya hazır bir çelik olmadığını anlamak için burada 2 tane delik, zaten iş makinesi demiri bu. Böyle bakabiliriz. Herhangi bir Hardox veya başka bir şey kullanmadık. Hurdacıdan aldığımız malzemelerle yaptık arkadaşlar. Testte görelim hep beraber. Arkadaşlar, 20 metreden başlatıyoruz atışı. Silahımız Kılıç 2000. Şu şekilde gerçek mermi kullanıyoruz. 20 metreden yakınlaşarak atışlarımızı yapalım.
Yakınlaşalım. Böyle 15 metre. Yakınlaşalım. Gel. Böyle 10 metre arkadaşlar. Silahımız boş. Emniyette. Gelin bakalım. Gayet başarılı. Şöyle yakından sadece boyasını kaldırmış arkadaşlar. Hiçbir şekilde eğilme, bükülme. Biraz daha yakınlaşabilirsin. Gayet başarılı. Bir de darbeli atalım. Arkadaşlar şimdi de av tüfeğiyle deneyeceğiz. Şöyle 32 gram 12 kalibre domuz şeyiyle bakabilirsiniz. Av tüfeğimizin tanıtımı da yakında gelecek. 2 tane atacağım arkadaşlar. Görelim şimdi. Gördüğünüz gibi herhangi bir deformasyon, sadece 919'a kıyasla çok hafif bir iz bıraktı. Onun haricinde hedefimiz gayet sağlıklı. Bunlar da sprey boyayla boyayıp her defasında kullanmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar denedik, test ettik, herhangi bir sıkıntısı yok. Hardox veya herhangi bir farklı şey kullanmaya gerek yok. Kendi çapımızda yapmış olduğumuz, hurdacıdan aldığımız metal parçasıyla ucuz maliyetli bu işi halledebildiğimizi gördük. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.